Şimdi durup bir düşünelim. Güçlü bir adamın, bir liderin çıkıp da kendi milletine yalanın varsa söyleyin dediğini ne zaman duyduk? Zordur. Çünkü kimse o tahtı, o makamı riske atmaz. Genelde söylenen yalandır. Söyleyen de bunu bilir ama kimseye itiraz edin demez. Bilge Kağan dedi. Hem de öyle rüzgarda uçup gidecek bir kağıda değil. Bir taşa kazıdı bu sözü. 1300 yıldır o taşlar orada duruyor. Kar yemiş, güneş görmüş, fırtına yemiş ama o harfler hala yerinde çünkü doğruyu söyledi. Bugün size bir Kağan'ın halkına nasıl hesap verdiğini anlatacağım. Ama bu sadece tarih değil. Aslında bizim bugünümüzün, hatalarımızın ve unuttuklarımızın hikayesi. Kayıp Türk efsanelerine hoş geldiniz. Hazırsanız başlıyoruz. Dünyanın hangi imparatoru çıkıp da milletine yalanın varsa söyle demiş? Hiçbiri arkadaşlar. Çünkü kimse elindeki tahtı riske atmaz. Ama Bilge Kağan demiş, hatta taşa kazımış. Taş konuşmaz ama yalan da söylemez. O zaman başlayalım. Üste mavi gök, altta yağız yer yaratıldığında ikisi arasında insanoğlu yaratılmış. İnsanoğlunun üzerine atalarım Bumin Kağan ve İstemi Kağan tahta oturmuş. Oturarak Türk milletinin ilini, töresini tutuvermiş, düzene sokuvermişler. Dört taraf hep düşman imiş. Ordu sevk ederek dört taraftaki milleti hep almış, hep tabi kılmış. Başlıya baş eğdirmiş, dizliye diz çöktürmüş. Doğuda Kadırkan ormanına kadar, batıda Demir Kapı'ya kadar halkı yerleştirmişler. İkisi arasında pek teşkilatsız Göktürkleri düzene sokarak öylece oturuyorlarmış. Bakın Bilge Kağan söze nereden başlıyor? Gökten, yerden, insandan. Yani bu iş kutsal, bu iş büyük diyor. Atalarını koyuyor ortaya. Bumin Kağan, İstemi Kağan. Dört tarafı düşman, her yer tehlikeli ama vay halimize dememişler. Kalkmışlar, ordu sevk etmişler, etraftaki milletleri almış, tabi kılmışlar. Başlıya baş eğdirmiş, dizliye diz çöktürmüş diyor ya. Yani kim neyle güçlüyse onu yere indirmişler. Sonra da sınırları çiziyor. Doğuda Kadırgan Ormanı, batıda Demir Kapı. O kadar büyük bir coğrafya ki bugün haritada bakınca insanın ağzı açık kalır. Ama dikkat etmemiz gereken şey Bilge Kağan bunu övünmek için anlatmıyor. Atalarım böyleydi, ben ne halde buldum diye karşılaştırma yapacak. Önce iyiyi gösteriyor ki kötüyü anlayalım. Şimdi buraya kadar her şey yolunda. Peki sonra ne olmuş? Devam edelim. Varlıklı, zengin millet üzerine oturmadım. İçte açsız, dışta elbisesiz, düşkün, perişan millet üzerine oturdum. Küçük kardeşim Kültigin ile konuştuk. Babamızın, amcamızın kazanmış olduğu milletin adı sanı yok olmasın diye Türk milleti için gece uyumadım, gündüz oturmadım. Küçük kardeşim Kültigin'le ölesiye bitesiye çalıştım. Öyle kazanıp bütün milleti ateşle su kılmadım. Şimdi bakın ataları anlattı, gökten yere indi, sıra geldi kendi halini anlatmaya. Ne diyor? Bana dikensiz gül bahçesi bırakmadılar, ben enkaz devraldım. Açlık var, sefalet var, devlet dağılmış. Kimse kimseye güvenmiyor. Ateşle su kılmadım diyor ya. Yani milleti birbirine kırdırmadım demek istiyor. Sonra ne yapmış? Kardeşi Kültigin'le oturmuş konuşmuş. Babamızın, amcamızın kazandığı millete adı sanı yok olmasın demiş ve başlamış çalışmaya. Gece uyumamış, gündüz oturmamış, ölesiye bitesiye çalışmış. Bu cümleyi bir düşünün aslında. Bugün bir siyasetçi çıkıp dese gece gündüz çalıştım ne deriz? Hikaye anlatıyor deriz değil mi? Çünkü çok duyduk ama Bilge Kağan bunu taşa yazdırmış. Sonra diyor ki öyle kazanıp bütün milleti ateşle su kılmadım. Yani milleti birbirine düşman etmedim. Kardeşi kardeşe kırdırmadım demek istiyor. O kadar kötü bir enkaz devralmış ki herkes birbirine girmiş, kimse kimseye güvenmez olmuş. Ama o ben bu kazandığımla milleti daha da perişan etmedim diyor. Aksine toparlamış. Fakir milleti zengin kıldım. Az milleti çok kıldım. Acaba bu sözlerimde yalan var mı? Türk beyleri, milleti bunu işitin. Türk milletinin devlet tutacağını, töre düzelteceğini buraya kazıdım.
İşte geldik o meşhur cümleye. Fakir milleti zengin kıldım, az milleti çok kıldım. Acaba bu sözlerimde yalan var mı? Yani bir Kaan yalanın varsa söyleyin diyor. Bugün bir muhtar çıkıp dese yalanın varsa söyle, altına 50 tane kanıtlı yorum gelir. İşte hesap vermek budur. Hata yapmamak değil, yaptığının arkasında durmamak. Yalanın varsa söyle diyebilmek. Bugünse doğruyu söyleyene bile kimin ekmeğini yiyorsun diye bakıyoruz. Bana ne var diye soruyoruz. Samimiyeti tanımaz hale geldik. Biz o dürüstlükten o kadar uzağız ki taşlar duruyor ama cevap verecek yüzümüz yok bence. Fakiri zengin, azı çok yaptım, yalanın varsa söyle. Taş konuşmuyor ama susuşu bile bir cevap aslında. Peki nasıl oldu da bu kadar büyük devlet, bu kadar güçlü millet 50 yıl boyunca Çin'e köle oldu? Kılıç mı yetmedi? Atlar mı yoruldu? Düşman mı çok güçlüydü? Hayır arkadaşlar. Bilge Kağan bu sorunun cevabını taşa kazımış ve cevap kimsenin hoşuna gitmeyecek türden. Küçük kardeş büyük kardeş gibi olmamış, baba oğul gibi olmamış. Bilgisiz Kağanlar tahta oturmuş, kötü Kağanlar tahta oturmuş. Yardımcıları da bilgisiz ve kötüymüş. Beyleri ve milleti uyumsuz olduğu için, Çin milleti hilekâr olduğu için, küçük kardeşle büyük kardeşi birbirine düşürdüğü için, beylerle milleti çekiştirdiği için, Türk milleti devletini elden çıkarmış, Kaan'ını kaybetmiş. Şimdi bakın Bilge Kağan burada ne yapıyor? Onlar yaptı, bunlar yaptı demiyor. Önce kendine bakıyor. Baştakiler bilgisizdi, yardımcıları liyakatsizdi, devlet de birbirine düştü diyor. Yani diyor ki dışarıdaki düşman hilekar olabilir ama sen içeride uyumlu olsan o hile işlemez. Kardeş kardeşe düşman olunca, beyler milleti birbirine çekiştirince Çin'in böl ve yönet taktiği tereyağından kıl çeker gibi belli ki işlemiş. Bugün televizyonu açıyoruz, bir kanal başka, öbür kanal bambaşka şeyler söylüyor. Herkes birbirine düşmüş. Onlar hain, bunlar vatansever diye kavga ediyor. 1300 yıl önce de aynıymış, bugün de aynı. Binlerce yıl geçmiş, biz hala içeride neden anlaşamıyoruz diye soruyoruz. Cevap taşta yazıyor aslında. Çünkü uyumsuzuz, çünkü liyakat diye bir şey kalmamış, çünkü herkes benim bildiğim doğru deyip ötekini yok sayıyor. Ve işte tam bu ortamda dışarıdaki düşmanın işi kolaylaşıyor. Şimdi bu içerideki uyumsuzluk yetmezmiş gibi bir de maalesef Türk adını bırakanlar da olmuş. Onu da anlatacağım çünkü orada işin rengi bambaşka. Devam edelim. Çin milletine beylik Türk erkek evladını kul kıldı. Hanımlık kız evladını cariye kıldı. Türk beyleri Türk adını bıraktı. Çinli beylerin Çin adlarını alarak Çin kanına itaat ettiler. 50 yıl hizmet ettiler. Evet, şimdi gelelim işin en acı kısmına. Bilge Kağan ne diyor? Çin milletine beylik evladını kul kıldı, hanımlık kızı cariye kıldı. Yani elimizdeki en değerli şeyi, evlatlarımızı onlara verdik. Erkek çocuklar köle oldu, kız çocuklar cariye. Ama asıl vurucu cümle şu: Türk beyleri Türk adını bıraktı. Türk kendi ismini bırakmış, Çinli ismi almış. Türk demek ayıpmış gibi, Çinli demek havalıymış gibi bir nesil tamamen esaret içinde doğup büyümüş. Öyle ki esareti normal görmeye başlamışlar. Herkes böyle demişler, biz ne yapabiliriz demişler, en iyisi uyum sağlamak demişler. Bugün de aynı şeyi duymuyor muyuz? Herkes yapıyor, sen niye yapmıyorsun diyenler, bu devir böyle diyenler. Bilge Kağan diyor ki onlar böyle yaptı, 50 yıl hizmet etti. Sonra da kılıcı yediler. Esaret kılıçla başlamaz. Önce zihinde başlar, önce isminde başlar, önce ben kimim sorusuna verdiğin cevapla başlar. Türk beyleri ben Çinliyim dedi. Sonra da Çinli oldular zaten. Ama Çinli olarak değil, Çin kölesi olarak arkadaşlar. Devam edelim. Çin milletinin sözü tatlı, ipek kumaşı yumuşak imiş. Tatlı sözle, yumuşak ipekle aldatıp uzak milleti öylece yaklaştırırmış. Yaklaştırıp kötü bilgilerini, kötü işlerini o zaman öğretirmiş. İyi bilge kişiyi, iyi cesur kişiyi yürütmezmiş.
Bir kişi hata yapsa sülalesine, milletine kadar kimseyi sağ bırakmazmış. Tatlı sözüne, yumuşak ipeğine kanıp çok Türk milleti öldün, Türk milleti yine öleceksin. Evet. Şimdi geliyoruz Bilge Kağan'ın en bilindik, en çarpıcı benzetmesine. Çin milletinin sözü tatlı, ipek kumaşı yumuşak imiş, tatlı sözde yumuşak ipekle kandırmış, yaklaşmış. Yani diyor ki sana önce güzellik yaparlar, sözleri şekerdir, ipekleri yumuşaktır. Sen de ne iyi insanlar dersin, yaklaşırsın ama sonra yaklaştırıp kötü bilgilerini, kötü işlerini öğretirmiş. Yani samimiyet kuruldukça iş değişir. Artık onların dilini konuşmaya başlarsın, onların işini yapmaya başlarsın. Kendi özünü unutursun. İyi bilge kişiyi, iyi cesur kişiyi yükseltmezmiş diyor. Yani senin iyilerini başa getirmezler. Çünkü onlar senin iyilerinin seni uyandırmasından korkar. Onlar senin kör, uykulu, itaatkar kalmanı ister. Bir kişi hata yapsa sülalesi milletine kadar bırakmıyorlar arkadaşlar. Yani affetmiyorlar. Bir kere girdin mi çıkış yok. Bir kere kandın mı sonuç ağır. Ve sonra o meşhur cümle geliyor. Tatlı sözüne, yumuşak ipeğine kanıp çok Türk milleti öldün, çok Türk milleti öleceksin. Gelecek zamandan bahsediyor çünkü uyarıyor bu iş bitmedi. Aynı tuzağa düşersen sonun yine aynı olur. Şimdi bugüne bakalım. O zaman ipek vardı, şimdi kredi kartı var. O zaman tatlı söz vardı, şimdi algoritma var. O zaman gel ipek vereyim dediler, şimdi gel ilk 3 ay ödemesiz diyorlar. O zaman ipek yumuşaktı, şimdi de kargo bedava. Sana ne sevdiğini gösteriyor, ne alman gerektiğini fısıldıyor. İhtiyacın olmayan şeyleri ihtiyaçmış gibi gösteriyor. Sonra borca giriyorsun, taksitlerin altında eziliyorsun, özgürlüğünü kısıtlıyorsun. Karşılığında bir kutu, bir ayakkabı, bir telefon. Bilge Kağan ipek kefenin olacak demiş. Biz hala kargo bedava mı diye soruyoruz. İpek değişti, kefen aynı. Şimdi düşününce aslında Çin amacına ulaşmış. Türkler entegre olmuş gibi görünüyor. Köle etmişler Türkleri. Neden soykırım oldu? İki ihtimal düşünüyorum arkadaşlar. Birincisi Türkler o kadar çok yayıldı ki ordunun bel kemiği oldu. Artık Çin'in kendi ordusundan çok Türkler vardı içlerinde ve Çin yönetimi bir gün fark etti ki ya bu adamlar bir gece kalkıp bizi devirirse yani darbe yaparsa biz bu sarayda duramayız. O kadar çoğaldılar ki her yerdeler. Bir de Türk milleti uyumsuzdur biliyorsunuz. İşte o zaman korktular ve korktukları için daha fazla büyümesine izin vermediler. Kökünü kazıyalım dediler. İkinci ihtimalde belki de Çin başından beri bunları önce ipekle semirtelim sonra keselim diye düşündü. Yani ipek hiçbir zaman hediye değildi. İpek bir kurbanlı koyunun önüne konan yemdi. Sen yemi yedin, rahatladın, uyudun, sonra da kasap geldi. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda beni aydınlatın arkadaşlar. Neyse Çin korksun korkmasın, planlasın planlamasın. Sonuçta Türklerin kanı aktı, kemikleri dağ gibi yığıldı. Şimdi gelelim en can alıcı soruya. Peki insan bunu neden göremez? Neden gördüğü halde durduramaz kendini? Neden aynı tuzağa defalarca düşer? Bilge Kağan bu sorunun cevabını da yazmış ve o kadar isabetli bir tespit ki sanki bugünün insanını anlatıyor. Açken dünyaları isteyen, doyunca her şeyi unutan o garip ruh halimizi sezmiş gibi. Devam edelim. Türk milleti aç olduğunda tokluğu düşünmezsin, bir kere doyunca da aç kalacağını hiç sanmazsın. Öyle olduğun için seni beslemiş olan Kaan'ının sözünü dinlemeden her yere gittin. Oralarda hep mahvoldun, tükendin. Oralarda kalanlarınla her yerde öle yite yürüyordun. Kanın nehir gibi aktı, kemiğin dağ gibi yığıldı. Beylik erkek evladın kul oldu, hanımlık kız evladın cariye oldu. Şu tespite bakın arkadaşlar. Bilge Kağan diyor ki işte bu yüzden açken tokluğu düşünmüyorsun, tokken açlığı hatırlamıyorsun. Yani günübirlik yaşıyorsun, iyi gün dostusun ama iyi gün gelince de aklın havada diyor. Bugün de aynı değil mi?
Bir kriz olur, herkes bir daha olmasın der, kriz geçer, herkes unutur. Aynı hatalar, aynı pişmanlıklar. Bilge Kağan diyor ki, disiplinsizliğin yüzünden her yere dağıldın, kanın nehir oldu, kemiğin dağ oldu. İşte bu yüzden o taş hala orada, unutanlara hatırlatmak için. Devam edelim. Üste gök çökmedikçe, altta yer delinmedikçe, Türk milleti senin devletini ve töreni kim bozabilirdi? Evet, işte yazıtların en meşhur, en ağır, en cevabı belli olan aslında sorusu. Bilge Kağan soruyor. Gök çökmedi, yer delinmedi. O zaman devletini, töreni kim bozdu? Cevabı söylemiyor çünkü cevabı biz vereceğiz. Gök çökmedi, yer delinmedi. Dışarıdan gelen bir felaket olmadı. Ne deprem oldu, ne sel bastı, ne düşman yakıp yıktı. O zaman ne oldu? Biz bozduk. Kendi ellerimizle birbirimize düşerek, liyakati çöpe atarak, bana ne diyerek, ben yapmıyorum başkası yapıyor diyerek, zaten herkes böyle diyerek. 1300 yıl önce taşa kazınan bu soru bugün hala muhatabını arıyor. Gök çökmedi, yer delinmedi, töreni kim bozdu? Ben artık yorum yapmayayım, siz yapın arkadaşlar. Her şeyin bittiği sanılan bir an vardır. 50 yıllık esaret, kimliğini unutmuş bir millet, Çinlileşmiş beyler. Türk adını taşımak neredeyse ayıp haline gelmiş. İşte tam o anda birileri hayır dedi. Şimdi size 37 kişiyle başlayan imkansızın nasıl başarıldığını anlatacağım arkadaşlar. Devam edelim. Türk milleti yok olmasın diye, milleti olsun diye babam İltiriş Kağan'ı ve annem İlbige Hatun'u göğün tepesinde tutup yukarı kaldırmış. Babam Kağan 37 erle dışarı çıkmış. Dışarı çıkıyor, ayaklanıyor diye haber işitip şehirdekiler dağa çıkmış. Dağdakiler inmiş, toplanıp 70 kişi olmuşlar. Tanrı kuvvet verdiği için babam Kağan'ın askeri kurt gibiymiş. Düşmanı koyun gibiymiş. Doğuya, batıya ordu sevk edip toplamış, yığmış. Hepsi 700'er olmuş. 700 kişi olup devletsiz kalmış, kağansız kalmış milleti, cariye olmuş, kul olmuş milleti, Türk töresini bırakmış milleti, atalarımın töresince yeniden yaratmış, yetiştirmiş. 37 kişi, ne orduları var, ne paraları, ne silahları. Sadece bir fikirleri var. Ya özgürce dağda öleceğiz ya da kölece sarayda yaşayacağız. Ama sonra ne oluyor? Dışarı çıkıyorlar, ayaklanıyorlar diye işitip şehirdekiler dağa çıkmış, dağdakiler inmiş, toplanıp 70 kişi olmuşlar. Haber yayılıyor, zulümden kaçanlar, keşke bir şeyler yapabilsek diyenler, geceleri uyuyamayanlar duyuyor, toplanıyorlar. Sonra ne oluyor? Doğuya, batıya ordu sevk edip toplamış, yığmış. Hepsi 700'ler olmuş. Bir anda 700 kişi ve bu 700 kişi devletsiz kalmış, kağansız kalmış, cari olmuş, kul olmuş, töresini bırakmış bir milleti yeniden ayağa kaldırıyor. Bilge Kağan'ın benzetmesine dikkat edelim arkadaşlar. Babam Kağan'ın askeri kurt gibiymiş, düşmanı koyun gibiymiş. Neden? Çünkü o 37 kişinin cebinde altın yoktu ama ruhunda töre vardı. Devam edelim. Kültigin Alp Şalçı adlı beyaz ata binip hücum etti. O at orada öldü. İkinci olarak Tadıkın Çoran'ın boz atına binip hücum etti. O at da orada öldü. Üçüncü olarak Edizlik Baykun'un beyaz atına binip hücum etti. O at da orada öldü. Zırhına, kaftanına 100'den fazla ok vurdular. Fakat yüzüne, başına bir tanesi bile değmedi. Evet, bu sahneyi bir hayal edelim. Kültigin altında 3 at ölüyor ama o yıkılmıyor, kalkıyor. Dördüncü atı bulana kadar
devam ediyor. Zırhı delik deşik, her yerinden ok geçiyor ama durmuyor. Çünkü onun için pes etmek diye bir şey yok. Şimdi buradan devlete bakalım. 37 kişiyle başlayan bu diriliş işte böyle bir ruhla büyüdü. Kimse Çin büyük demedi. Kimse biz yapamayız demedi. Her at öldüğünde zaten böyle deyip kenara çekilmediler. Bugün bir kuruma, bir devlete baktığımızda ne görüyoruz? İlk zorlukta olmaz deniliyor. İlk engelde zaten sistem böyle deyip geçiliyor. Liyakat yok, adam kayırma var. İşini seven değil, işine gelen kazanıyor. Kültige'nin ruhu nerede o zaman? Onlar 37 kişiydi, devlet kurdu. Biz milyonlarca kişiyiz, bir çiviyi bile çakamaz olduk. Neden? Çünkü o 37 kişinin derdi devlet nasıl yaşardı, bizim derdimiz bana ne oldu? İşte bu yüzden Bilge Kağan bize o savaşı anlatıyor. Bakın diyor, devlet böyle kurulur. Atın ölür, zırhın delinir, yalnız kalırsın ama durmazsan devlet olur. Bugün devletimizin bir kanadı kırıldıysa, liyakat diye bir şey kalmadıysa, kimse kimseye güvenmiyorsa sebebi Kültigin gibi adamlarımız ya yok ya da sesini çıkarmıyor. Taş hala orada ama o taşın ruhu nerede? Onu da sorgulamak lazım. Devam edelim. Tengri buyurduğu için, kendim devletli olduğum için tahta oturdum. Tahta oturup fakir, yoksul milleti hep topladım. Fakir milleti zengin kıldım, az milleti çok kıldım. Bu sözlerimde yalan var mı? Türk milleti, işit. Bilge Kağan burada güç gösterisi yapıyor. Yani güç nedir sorusunun cevabını aslında bize veriyor. Güç sarayda oturmak değil. Güç fakiri doyurmak, azı çoğaltmak, dağılanı toplamaktır. O 37 kişi dağa çıktığında yanlarında ne ipek vardı, ne altın, ne ordu. Sadece töre vardı. Fakiri gözetmek vardı, zayıfı korumak vardı. Devlet, millet için var anlayışı vardı. Bugün görüyoruz, fakir aç, işsiz, güçsüz, azın sesi çıkmıyor. Devlet varsa da millet yok. Zengin daha zengin, fakir daha fakir. Devletli olmak makam mevki kapmak oldu, millete hizmet etmek değil arkadaşlar. Bilge Kağan soruyor, fakiri zengin yaptım, azı çok yaptım. Yalanın varsa söyle. Bugün bir lider çıkıp da bu cümleyi kursa altına yorum yağar. O yüzden Bilge Kağan'ın taşı hala orada. Çünkü o sözünün arkasında durmuş, fakiri doyurmuş, azı çoğaltmış ve yalan söylememiş. Biz o güçten o kadar uzağız ki taşlar duruyor ama o gücü bir türlü bulamıyoruz. Türk milleti işit diyor. İşitiyor muyuz yoksa sağır mıyız? Evet, artık yavaş yavaş sona yaklaşıyoruz. Devam edelim arkadaşlar. Bunca sözümü taşa vurdum. Türk beyleri, milleti bunu işitin. Türk milletinin devlet tutacağını, töre düzelteceğini buraya kazıdım. Yanılıp öleceğini de buraya kazıdım. Her ne sözüm varsa bu taşa vurdum. Evet, Bilge Kağan bu taşları vay be ne büyük atamız varmış diye gururlanalım diye dikmedi. Okuyalım, utanalım, nerede hata yaptığımızı görelim, bir daha aynı çukura düşmeyelim diye dikti. Taşın bir yüzü Çince, düşman ne yaptığımızı görsün diye ama diğer üç yüzü Türkçe, sen ne yapacağını bil diye. Sana yazdı, bana yazdı. Bakın ne diyor? Nasıl devlet kurduğumu da yazdım, nasıl batacağını da. Biz bugün o batış kısmını yaşıyoruz çünkü kuruluş kısmını okumayı bıraktık. Devam edelim. Türk milleti, diril, pişman ol. Türk milleti, kendine gel, pişman ol. Üste gök çökmedikçe, altta yer delinmedikçe, Türk milleti, senin devletini ve töreni kim bozabilir? Diril ve pişman ol. Titremek korkmak değildir arkadaşlar. Üzerindeki o ölü toprağını silkelemektir. Bilge Kağan'ın son sözleri bir veda değil, bir uyarı fişeğidir. Atalarımız görevini yaptı, sözlerini taşa, ruhlarını tarihe emanet etti. Şimdi sıra bizde. Aynaya bakacağız ve soracağız. Gök çökmedi, yer delinmedi. O zaman töreyi kim bozdu? Evet,
Bunlar benim yorumum arkadaşlar. Ben uzman bir tarihçi değilim. Sadece bir Türk olarak taşları okuduğum kadarını anlamaya, anladığımı size anlatmaya çalıştım. Bu videoyu sevdiyseniz devam ederiz. Kültigi'nin o efsane savaşlarını ve Tonyukuk'un o muazzam stratejilerini de okuruz. Söylemeyi pek sevmiyorum ama bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basıp yorum yaparsanız sevinirim arkadaşlar. Farklı düşünen varsa yazsın, tartışalım. Çünkü bu taşlar herkese bir şey söylüyor. 1300 yıl önce işitin dedi Bilge Kağan. Okuduk, işittik. Peki şimdi ne yapacaksınız?